Öncelikle herkese merhaba. Biz bu kanalı neden açtık? Biz 3 nesildir, tam 3 nesildir perde üreten ve işini aşkla yapan bir firmayız. Firmamızın adı Telamor. Telamor'un anlamına gelirsek de tela İspanyolca'da kumaş, amor aşk demek. Telamor bir araya geldiğinde kumaş aşkı demek. Çünkü bir işi 3 nesildir aynı sevgiyle yapmak ancak ona aşıksanız yapabileceğiniz bir şeydir. Bunu kısaca anlattıktan sonra bu kanalda nelerden bahsedeceğiz, neden bizi takip etmelisiniz, bir de bunu konuşalım. Neden? Çünkü firmamızın deneyimi 40 yılı aşkın bir deneyim ve bence bunu insanlarla, yeni nesillerle kumaşa, dekorasyona ilgisi olan herkesle paylaşmak bir şekilde borcumuz ve yapmamız gereken bir şey olduğunu düşündük. O yüzden size küçük küçük kumaşlardan bahsedeceğiz, dokulardan bahsedeceğiz, ne yaptığımızdan bahsedeceğiz. Bazen dekorasyondan, bazen kendimizden. Çünkü herkes aslında birini izlerken kendinden bir şeyler bulur. Siz de eğer kendinizden bir şeyler buluyorsanız bu kanalı takip etmeye devam etmelisiniz derim. Şimdi bugünkü konumuza geliyorum. Bugünkü konumuz desensizmiş taklidi yapan dokulu ama desenli kumaşlar. Şimdi bu ne demek? Dümdüz bir kumaş istemiyorum ama evimde çok hareketli, obje seviyorum, süslüyüm, vazolarım var, işte koltuklarım süslü, yastıklarım desenli, halım desenli. Ama dümdüz şeyler de beni çok tatmin etmiyor. İçinde de bir şey olsun, yani beni çeken bir doku olsun diyorsanız nasıl bir kumaş seçmeliyiz? Ve bu kumaş klasik bir yerde nasıl seçilmeli, modern bir yerde nasıl seçilmeli? Bugün bunlardan bahsedeceğiz sizinle. Şimdi öncelikle siz sadesiniz. Öyle varsayıyorum. Modern bir eviniz var. Çok güzel dekore etmişsiniz. Perde de son iştir ya. Perdeye gelmiş sıra. Böyle bir hikaye kurdum kafamda ve size bir perde önereceğim şimdi. Bu perde ilk olarak gerçekten çok sadeyseniz, o zaman böyle çok sadeyseniz kabaran şeyleri sevmezsiniz. Yani kendini çok fazla ifade etmeye çalışan şeylerden hoşlanmazsınız diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok fazla akıcı bir kumaş tavsiye edeceğim. Bu kumaşa bakarsanız üstünde bir desen yok dersiniz belki. Ama aslında üstünde çok güzel bir eskitme desen var. Bu da hem modernliği destekliyor, aynı zamanda sizin o salaş ruh halinizi destekliyor. O yüzden de böyle tam olarak da modern renklerde yapılmış olan kabanaz kumaşımızı tercih edebilirsiniz. Dökümlü durduğu için de sizi, gözünüzü rahatsız etmeyecek ve o minimalizmi koruyacak olan bir kumaş olarak tercihiniz kabanaz olabilir. Tamam. Bunun yerine başka ne yapabilirim? Birazcık ben eskitme desenleri sevmiyorum. Desense kendini hafifçe de belli etsin. Ama tona ton dediğimiz ya da bazen ton sür ton dediğimiz, yani desenle zeminin aynı renk olduğu bir keten de tercih edebilirsiniz. Ki gerçekten buna dokunmak insana ayrı bir haz veriyor. Bu barbate. Benim en sevdiğim şu anda 1 numaralı kumaşım işte bu. Çünkü neden? Birincisi, deseni gerçekten çok güzel tasarlanmış, minimal çizgileri olan, güzel bir dokusu olan, yani hani buradan anlatması çok zor. Kesinlikle dokunmanız gerekiyor. Renkleri de gri, daha koyu gri, kahve ve açık griler ve keten rengi. Yani tam olarak bu renkler aslında bu 5 ton modern evi tarif eden tonlar. Çünkü kullandığınız eşyalar büyük ihtimalle ceviz, gri tonlarında olacak. Ya da belki siyah tonlarında olacak. O yüzden de bunun renklerini bu şekilde tasarladık.
birazcık benim şimdilerde çok söylüyorlar demi klasik. Ben o tabiri çok fazla sevmiyorum. Bence modern bir eve klasik nüanslar katılmış ya da klasik bir eve modern nüanslar katılmış. Bence eklektik diyebileceğimiz bir tarzsa eğer tarzınız, o zaman da size önereceğim kumaş alya olabilir ya da alya benzerleri olabilir. Alya'da da gördüğünüz gibi ilk gösterdiğim kumaşa yakın eskitme desenler var. Ama dedik ya, ne modern ne klasiğiz. O yüzden Alya'da çok hafif de o saten parlaklığı ve o saten dokusu var. O yüzden de eğer ne modern ne klasiğim ama çok da desen sevmiyorum diyorsanız bu kumaşı mutlaka denemelisiniz, görmelisiniz. Peki, şimdi ben bu Alya'daki renkler gibi böyle öne çıkan lacivertler, mavileri istemiyorum diyorsanız, o zaman da Giuliana gelecek. Çünkü Giuliana'nın renkleri çok fazla bağırmayan, hem kendini ifade etmekte ediyor, yani bu eskitme desenini veriyor ve şöyle yakından gördüğünüzde böyle kabarık bir dokusu var. O doku da sizi çok tatmin edecektir. Hem de aynı zamanda desensiz ama gösterişli bir görüntüyü elde etmenize yardımcı olacaktır. Ben birazcık parlaklık seviyorum. Yani evim desenli, bana çok desenli bir şey olmaz, yarışır diğer desenli şeylerle. Ama ben birazcık klasiğim, birazcık da böyle bir parıltısı olsun, biraz kendini göstersin. Bu da yine benim Barbate'den sonra bu segmentte en sevdiğim ürünlerden biri olan Piotr. Neden çok seviyorum? Çünkü bir kere enine çizgi kumaşlarda çok güzel duran bir özellik. Pilelendiğinde kendini çok güzel ifade eden ve duruşu çok güzel sağlayan bir özellik. Hele ki bir de kontrast renklerde yaparsanız o enine deseni, o zaman işte o perde girdiğinizde mekana sizin ilginizi ilk çeken şeylerden biri olabilir. Hele hele bir de içine hafif de bir parlaklık kattığımızda işte o zaman gelen insanlar salonunuza diyecek ki bu perdeyi nerede yaptırdın? Peki, bunu da geçtik. Bugünün son kumaşı. Şimdi hepsine ben çok seviyorum diyeceğim ama yani yapabilecek bir şey yok. Çünkü biz sevdiğimiz şeyleri üretiyoruz. Bunu da çok seviyorum. Bu da klasikse eviniz. Klasiklerin şahı diyorum. Ve buna çok inanarak söylüyorum. En güzel rengini de seçeyim size şimdi şöyle. Adravina. Bu ismi hiç unutmayın. Çünkü telemor demek, Adravina demek bazen. Birazcık romantik, hafif ışıltılı. Hem kendini göstermiyor, biraz geri kaçıyor. Ama aynı zamanda da içinde o şıklık ve o özellik gizli. Telemor böyle bir marka. Telemor, Adravina gibi bir marka. Telemor neden Adravina gibi bir marka? Çünkü Telemor'un en büyük başarısı şu desenlerde gördüğünüz dokuma özelliği, onun dokunma hissi, özel iplik kullanımı, renk kombinasyonu, her şeyi Adravina'da görebilirsiniz. Evinizde bir kısım klasiklik varsa Adravina'yı astığınızda onu çok seveceksiniz. Baktıkça sizi mutlu edecek. Evinize aldığınız her eşyayı alırken baktıkça mutlu olacağınız, seveceğiniz ve sizi yansıtan, dergilerde, televizyonlarda gördüğünüz değil. Koltuğunuz o dergideki koltuğa benziyor olabilir ama perdeniz o dergideki perdeye benzemek zorunda değil. Çünkü bir evde mutlu olmanın bir yolu var, sizi yansıtacak. Önce siz kimsiniz? Işıltı sevebilirsiniz, hiç sevmeyebilirsiniz. Ben böyle bir koltuk aldım diye bunu takmak zorundayım diye bir şey yok. O yüzden birincisi güvendiğiniz bir perdeciye gidin. İkincisi de ona önce kendinizi anlatın. Ondan sonra evinizi anlatın.
ve mutlu olacağınız perdeyi seçin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.